Hello arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Bayağı uzun zaman oldu. İşlerim vardı. Belki bir ara anahtarım bir şeylere koşturuyordum. Evraklarımla ilgili. O yüzden zaman olmuyordu. Ne yapıyorsunuz, niye gidiyorsunuz? Bugünün konseptini açıklayayım mı? Bugün yeni yemek yapacağız. Ama önce ablamı bulup bir şeyler alacağız, sonra eve geçeceğiz. Şimdi bir şeyler alacağız, belki bir şey içeriz, sonra gideriz markete falan, sonra eve geçeceğiz. Diyorsa bunu böyle deler. Bak şunu böyle şeyler açabilir. Yok abla, öyle değil o. Teklik değil, bu daha önce vardı. Süzgeç oluyordu. Yani kumaş, demek istediğim şey kumaş. Bu ne kadar? 99.90. Böyle verirsem 200 oluyor ama. Sıkıntı yok. Problem değil. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bir yere girdik. Bizim istediğimiz şey bambaşka bir şeydi ama abla illa diyordu ki bize bir şey satmak peşindeydi. Abla dedim ki bizim istediğimiz şey bu değil. Yok, illa satacağım diyor. Zar zor kurtardık kendimizi. Bu arada amca oldum. Tebrikinizi alırım. Yeğenim oldu. Çok güzel, dünyalar güzeli. Biraz daha büyüsün, gösteririm fotoğrafını falan. Şuradaki kedi var ya, bunun yerine olmak isterdim ya. Acayip keyif yapıyor. Cappuccino. Biz kahvemizi içtik. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Sonra eve gideceğiz. Yemeğe başlayacağız. Bir de enteresan bir şey söyleyeyim. Hayatımda ilk defa futbol izledim. O da Dünya Kupası'nı. Enteresan. Ben normalde futbol sevmiyordum da. Daha çok dövüş sanatlarıyla ilgilendim yani. Boks falan yaptım. Belli bir zaman. Seviyorum yani, izlemesini seviyorum ama Dünya Kupası farklı bir şey yani. Normal futbol başka bir şey, Dünya Kupası başka bir şeydi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence her insan bir kere bile olsa Dünya Kupası'na gitmeli. Ama tabii yani biletler çok pahalı. Mesela eleme turlarında $1000'dan falan başlıyor da. Orta Doğu'da yaşayan birisi için fazla geliyor. Ama Amerika'da ya da Amerika kıtasında olan birisi bunu umursamaz. Abla bir şeyler seçiyor. Sordum ki araba ehliyetin var mı? Diyor evet diyor, kullanabiliyorum. Ben de tamam dedim, kullansın. Ehliyetsiz olmuyor bu iş. Tatlı patates ne ya? Hiç anlamadım ya. Ruslar aklıma geliyor. Onlar çok videoda falan görüyorum. Sürekli onlar kullanıyor. Hiç anlam veremedim. Ne işe yarıyor? Patates de tatlı mı oluyor? Zaten patatesin değişik bir tadı var. Buna peki tuz atılıyor mu? Bu önemli. Abla söylüyorum. Orada yeşillik seçerken her zaman altta daha iyiler oluyor. Bu bir kural. Yeni geleni alta koyuyorlar. Yukarıdakiler daha önce satılsın diye. Videolara alt yazı da ekleyeceğim. Bu defa bakacağız nasıl oluyor, İngilizce ve İspanyolca. Bu arada bir planım var. Latin Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum seneye, bakayım. İnşallah olur. Burası güzel. Seviyorum milleti. Orta Doğu milleti gibi. Sıcakkanlı. Bakacağız. Alışverişi yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Şimdi eve geçiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bir şeyler içeriz. Sonra belki yemek yapacağız ya da birkaç saat sonra. Şu an erken çünkü. Daha saat 7. İzlemede kalın. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Takip edin. Çok sevinirim. Benim için çok iyi olur. Takip edin, yeni bir şeyleri kaçırmayın. Buradan ve buradan. Sosyal medyamı, kanalımı takip edin. Belki çok wow de bir şeyler yapmıyorum ama bu şu anın meselesi. İleride tabii ki olacak. Şimdi eve geçiyoruz. Orada görüşürüz. Bizim arkadaş geliyor, yokuşu çıkıyor. Bitmiş üzere.
Önce bir kedilerle merhabalaşıyor. Orada köpeği görüyor. Nasılsın abi? Sağ ol, ne yapıyorsunuz? Çok yoruldum. Gerçek Everest şurası. Let's go. Evet arkadaşlar eve geldik şimdi. Şurada birazdan patates haşlayacağız. Ne olacağını zaman zaman göreceksiniz. Öyle de Now, Allah'ımız kesiyor. these are gutted. Bir şeyler hazırlıyoruz. İlerledikçe size çekeceğim. Şimdi burada malzemeleri kesiyoruz. Bizim burada özel manzara da var. Abi sağ olsun, abla hediye almış. Projektörle artık izliyoruz istediğimizi. Geçen kabuğunu soymaya çalıştım. Mahvettim. Maybe I think it's inside. Benim dediğim gibi olmadı. Look. Ablaya bir taktik, bir de size de göstereceğim. Eğer patatesi çok hızlı haşlamak istiyorsanız, yani aceleniz var ama hiçbir şeyinden, tadından falan eksilmesin diye size bir yol göstereceğim. Önce yıkayalım. Siz de o arada sosyal medyama, kanalıma abone olun. Çok büyük bir iyilik olur benim için. Şimdi size bir şey göstereceğim, ortopedi. Eve geldiğinde baktım, şunlar var ya, mesela çizim için falan biliyorsunuz iyi bir şey. Çünkü her modeli verebiliyorsun, insan fiziği çizmek için. Burada baktım ki bacakta bir sıkıntı var. Şunu şöyle yapmak istedim, yerine takayım diye. Yani böyle tutmuşum düşünün mesela, buna gerçekten yardımcı oluyorum. Dikkat ettiyseniz sesi de geldi. Futbolcu gibi koşuyormuş gibi düşün. Daha doğrusu futbolcu şöyle koşuyor. Biraz daha öne doğru sanki. Ve topu da şurada atabiliyor. Şimdi o istediğim malzemeyi bulamadım bunları kolay şey etmek için. Ben ama anlatayım size. Gidin yapın diye. Tel sünger var ya şu metal olan. Onu hafifçe böyle sürttüğünüzde çok temiz bir şekilde kabuğunu alıyor ve yani gerçekten jilet gibi tıraş yapıyor. Yani fazla götürmüyor bıçak. Mesela yanlışlıkla bıçağı direkt temizliyor, direkt. Hiç soyucu falan kullanmadan şöyle hale getirdim. Şimdi bunları doğrayacağız. Ne güzel lan. Bir yandan da şarjı da takalım çünkü şarjın azaldı. Bu markanın Insta 360 gerçekten. Reklam değil. Ben bir şeyini seviyorum mesela. Şu an bende X5 var. Güzel de kayıt yapıyor bence. Aynı anda yani powerbank'e de yeterli bir şarj. Galiba 20 watt mı olması gerekiyor. Onun yükseği varsa takarsanız kayda devam ediyorsunuz. Şarj mıydı, charge mıydı? Yeğenine şunu öğretmek istiyordum ki. Famous yazılır, yani meşhur. Famous ya da famous. Biraz daha tonlaması farklı olabilir. Öyle söyleyebilirsin. Kız 10 dakika tam demek istiyordu. Böyle diyordum. De ki famous. Sanki kapalı gibi. O da şöyle dedi. Famous. Ha bak işte. Dön here. Şey yani buraya mı soyun? Şu daha demin şahit olduğunuz konuşma tarzı. Yumurtayı buraya mı soyayım diye. Et var. Paprika falan filan. Yumurta var içinde. Haşlanmış yumurta. Bakacağız bu nasıl olacak. Abla dedi ki çu here. Dur bir dakika. Çu here şimdi. Dereotunu demek oluyor. Dereotunu küçük küçük doğra yoğurdun içine at. İspanyolcası çu. Bak şöyle pişirdiğinizde çok fazla zaman almıyor. Sonuçta püre yapacaksın, yazacaksın yani. Şeklinin bir önemi yok. Bu sos gerçekten ya. Abi onu şimdi soğutacak mıyız ya? Ne yapacağız? Nasıl yapıyoruz? Bakalım. Aynen öyle. İşi bilene bırakacaksın abi. Ne dedi abla? Öyle diyor işte. Bu yemek Arjantin'e aitse o zaman bir Arjantin'i daha iyi yapar diye. Dök üstünü. Herhalde sadece kaşarlar erisin diye yeterli. Sadece toz gibi kaşarlar eriyecek sonra tamamdır. Bak şimdi.
Abi ben şef. Gerçekten güzel yapıyorum abi. Abi bence güzel yaptım. Harbiden güzel oldu. Ekmek gibi buraya mı koyacak acaba? Deniyorum işte nasıl oluyor ya. Şimdi biz yemeği yiyoruz. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Takip etmeyi unutmayın. Beğen atın. Hadi bu video biter abi.